Güneşli harika bir Monaco'dan herkese merhaba. Hayat bana güzelciler. Aslında bu Côte d'Azur'un önemli şehir kenti Monaco. Gerçekten benim için de ilginç bir gezi olacak. Küçücük bir yer, 2,1 kilometre karelik bir şehir devletten bahsediyoruz. Alan küçük olunca binalar gökyüzüne yükselmiş ama oldukça varlıklı, zengin ve Monaco Grand Prix'si ile çok ünlüdür. Tabii ki Grace Kelly'si ile baktığında İşler nasıl yürüyor acaba burada diye merak etmiyor değil insan. Vergisiz ve zenginler için bir cennet olduğunu düşünürsek zenginliği de kaçınılmaz tabii ki. O yüzden biraz bu Akdeniz'in kıyısındaki yukarı doğru yükselmiş bu küçük şehir kent bize neler sunacak ona bakacağız. Sadece 4 saatimi Monaco'ya ayırdım. Hadi başlayalım. Polis karakoluna bakar mısınız? Minnacık, çok tatlı. Biz buraya Ez denen kasabadan bir Uber kiralayarak 17 euroya geldik. Toplu taşıma, otobüs veya tren gibi şeylere bakabilirsiniz. Fakat diğer yandan Nice'ten helikopterle de gelinebiliyormuş. Hani ben biraz lüks bir şeyler yaşayayım falan gibi bir merakınız var, paranız da varsa bu iki zevki birleştirirsiniz ve buraya Nice'ten helikopterle de gelebilirsiniz. Monaco deyince Monte Carlo yani kumarhane hemen akla geliyor değil mi? İşte o kumarhanenin önündeyim ve önünde uzayıp giden bir kuyruk var. Bir önünde bu mimari güzel binayı görüp fotoğraf çektirenler var. Önünde arabalar teşhir edilmiş. Bir de içindeki lobiyi görmek isteyenler var. Kumar oynamak isteyenler dışında. Şöyle. İnsanlar fotoğraf çektiriyor, göstereyim mi? Şöyleli. Artı bu da kumarhane kuyruğu. Bakın. Böyle gidiyor. Ben de bu kuyruğa girip lobiyi göreyim mi dedim ama zamanım kısıtlı, vazgeçtim. Önceliklerimden çıkarıyorum. Etrafı böyle demir şeylerle, paravanlarla çeviriyorlar. Yollar kapatılıyor ve oturulacak böyle düzenekler kuruluyor farklı dönüş noktalarında. Çünkü Monaco Grand Prix'sinin başlamasına az zaman kalmış durumda. Mayıs ayında yapılıyormuş. Monaco Grand Prix'si dünyadaki en prestijli 3 tane yarış organizasyonunun birincisi. Bunun sebebi şu aslında hızdan öte dar ve yokuşlu, inişli çıkışlı, kıvrımlı, virajlı yollarında daha çok strateji, daha çok zeka, yani virajı doğru alma, doğru frenleme gibi birçok şeyin bir arada çalışması gerekiyor. Konu hız yaparak birini geçmek değil burada. O yüzden buradaki rota oldukça heyecan verici kabul ediliyor anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla. O yüzden Formula 1 için ve dünyada önemli bir marka burası. Arkada mavi mavi oturma düzenekleri var. Yunan mitolojisindeki Herkül'ün burada yalnız bir tapınak kurduğuna inanılıyor ve antik çağ Yunan döneminden bugüne yalnız yaşayan anlamına gelen bir kelimenin dönüşümüyle Monaco ismini almış. Burada Herkül'ü başka nerede görüyoruz? Buradaki yat limanında görüyoruz. İsmi Herkül. Monte Carlo hemen yanından merdivenlerle inince böyle bir yat limanı görüyorsunuz. Daha havalı, daha etkileyici bir yat limanı bekliyordum, yalan yok yani. Bu mudur dedim görünce. Sanki bu daha küçük de daha büyük bir yerde olmalıymış gibi ama hayır. Hepsi bu. Biraz Monaco'dan bahsedelim mi? Buranın kuruluşuna baktığımızda 1297 yılında Francesco Grimaldi tarafından aslında bu kaleye geliniyor. Bir keşiş olarak giriyor ve kaleyi ele geçiriyor. O günden bu zamana bir hanedanlık kuruyor ve bugünkü prens hala onun torunu olarak devam ediyor. Burası anayasal monarşiyle yönetiliyor ve 1861 yılında Fransa ile yaptığı bir anlaşmayla topraklarının büyük kısmını Fransa'ya veriyor ve bugünkü bağımsızlığını bu şehir devleti kazanmış oluyorlar. Monaco'nun dünyada aslında popülerleşmesi, ünlenmesi, bugünkü haline gelmesinde Grace Kelly'nin çok önemli bir etkisi var. Grace Kelly Amerika'da Oscar'lı bir aktrisken prensle evleniyor ve prenseslik unvanına kavuşuyor. Düğünleri dünyanın her yerinde en önemli dergilere kapak oluyor. Bir peri masalı gibi aslında ve dolayısıyla Monaco bütün dünyanın ilgisini çekiyor ve bugünkü popüler halinin adımlarını o zaman atıyor.
görülüyor. Hatta söylenceler var ki bu bir aslında PR çalışması mıydı, bir halkla ilişkiler çalışması mıydı, tamamen kurgusal mıydı yoksa gerçek bir aşk mıydı? Bir yandan da bu ailenin evliliklerindeki sorunlar ve mutsuz evlilikler gibi ailenin mutsuzluğunun bir lanet üzerinden yürüdüğü düşünülüyor. Bunun da geçmişi ta İtalya'ya kadar dayanıyor. Merak edenler neymiş bu ailenin laneti? Artık ona da siz bakacaksınız. Şimdi geldiğim meydandan bahsedeyim. Arkada prensin yaşadığı sarayı görüyoruz. Zaten bulunduğu meydanı da Saray Meydanı ve burada aynı zamanda Monaco'da görülecekler listesinde Oşinografi Müzesi var. Yani denizler ve okyanuslarla ilgili önemli bir müze ve hatta biz eskiden Kaptan Kusto vardı. Sualtı, denizler, dalış filan beni çok heyecanlandırır ve keyifle izlerdim onun belgesellerini ben. Onun da uzun yıllar müze müdürlüğünü yaptığı bir müzeymiş. Oraya girip bakmak istiyorum. Buraya şehir içinde 12 noktaya uğrayan bu şehir turu yapan otobüsler de geliyor. Bu noktada da insanları indiriyor. Ben Oşinografi Müzesi'ne girmeye karar verdim. Eğer bu prensin yaşadığı sarayı da görmek istiyorsanız ikisi birlikte 28 euroya bilet satılıyordu. Sadece müze için 22,5 euroymuş. O bilet müzenin içinde. Burası ne güzel bir avlu yalnız. Müzeyi bulmak için o meydanın dış çeperindeki sokaklarda geziyoruz. Biraz yukarıdan deniz manzaraları, sokaklar nasıl? Monaco'nun en keyifli yeri burası olabilir bence. Şu an buradaki his ne biliyor musunuz? Adalarda dolaşmak gibi. Oşinografi Müzesi'ne yürürken bu parkın içinden yürütüyor. Şöyle söyleyeyim, Monaco'nun genelindeki mimari durum beni şaşırttığı gibi hoşuma da gitmedi ama yapacak bir şeyleri yok. Onu da görüyorsun. Çok şehir ve mağaza, dükkan, kafe. Fakat bu ilk kurulan eski şehir bölümüne işte sarayın da olduğu, bu müzelerin olduğu, katedralin olduğu yere geldiğinizde o güzel daracık, dar sokaklar, o binalar, o kepenkli yapılar, kapılar, küçük kafeler filan çok daha ruhu olan, sıcak, tatlı bir şeye doğru dönüşüyor. Hatta İtalya'ya benziyor. Tabii kurucusu Venedik'tense tabii ki İtalya ruhunu taşıması eski şehrin hiç de şaşırtıcı değil bence. Şu gezip görün denen Japon bahçesinin içinden geçmişim meğerse. Sonunda müze göründü. Bu da insanlığın okyanusta bıraktığı atıklar üzerine güzel bir hatırlatma. Plastik atıklar ve her türlü çöp. Teknede gidiyor gibiyiz. Müzeyi gezdim ve çıktım. Bu müze ne vaat ediyor onu söyleyeyim. Aslında Prens Albert'ın, hatta birdi galiba kendisi, başka Albert'lar olabilir. Onun bilime olan ve denizlere olan tutkusunu görüyorsunuz. Onun bir sonucu. Aynı zamanda bu müze okyanus bilimine ciddi katkı sağlayan bir yapı olarak görünüyor. Birkaç farklı bölümden oluşuyor. En altta zeminde çok güzel akvaryumlar var ve o akvaryumlarda denizlerin altına, okyanusa bir yolculuk. Oradaki çok farklı türlerdeki balıkları, deniz canlılarını, mercanları vesaire birçok bilgiye ulaşıyorsunuz. Diğer taraftan antik dönemdeki denizcilik alet edevatları nelerdi, ne kullanıyorlardı? Ne bileyim işte suyun altına dalan dalgıçın bir kıyafetinden ilk denizaltıya kadar böyle çok enteresan ahşap, böyle çok ilkel bir şey vardı ve gerçekten o denizin altında gidiyormuş, inanamadım. Bir balina iskeleti de görebiliyorsunuz ya da insanların yarattığı kirliliğin okyanus dibinde nasıl biriktiğini ve o çevreye dair bütün o oranları izleyebiliyorsunuz. Suya, denizlerin altına, okyanusa meraklıysanız, dünyanın bu en büyük kısmını oluşturan suların altında neler oluyor, nasıl bir dünya merak ediyorsanız burası gerçekten ilginç ve heyecan verici. Bu arada çok fazla çocuklu aile vardı çünkü çocuklar için gerçekten iyi bir eğitim noktası diyebiliriz. Keyifli bir şekilde ayrılıyorum çünkü ilginç bir yerdi, görülesi bir yerdi bence. Hani öncesinde ya Monaco'da çok merak edecek bir şey yok, ne bileyim benim hiç ilgimi çekmiyor demiştim arkadaşıma ama o da dedi ki bu kadar yakındayız, bir gör yani Monaco'yu. İyi hadi göreyim dedim. Umarım ilginizi
ilginizi çekecek, dikkatinizi çekecek, hoşunuza gidecek detayları sizinle paylaşabilmişimdir. Benim 3-4 saatlik deneyimim böyleydi. Günübirlik gelinir ve çok rahat bir gün yeterli olur Monaco için bence. Ama ben bir gece hayatı da göreyim. Bir kumarhanesine girip bakayım. Ya da ne bileyim işte daha limanını, sahilini yaşayayım. Daha detaylı kafelerinde, restoranlarında, dükkanlarında vakit geçireyim diyorsanız belki bir gece kalınabilir. Ama Monaco'nun deneyimi aşağı yukarı enerjisini size yansıttığımı düşünüyorum. Nice'den Monaco'ya giderken yol üstünde görülmesi gereken bir kasaba vardı. Eze diye yazılıyor. Ez diye okuyoruz. Burası Orta Çağ'dan kalma tamamen taş mimariyle, dar kıvrımlı sokakları ve merdivenli yollarıyla denizden 430 metre yükseğe kurulmuş bir kasaba, turistik bir kasaba. Şimdi size tasarım bir şey göstereyim. Bu ne? Bizim tanıdığımız banyo paspasları. İkiye katlamış, deri bir şey takmış, sap takmış. Olmuş mu sana tasarım çanta? Hadi bakalım. İşte yaratıcılık böyle bir şey. Evdeki banyo paspasından bu olur mu? Olur. Olmuş. Ay ne güzel. Ay çok güzel, lavanta kokularıyla yürümek çok zevkli. Monaco'dan trenle geldiğinizde Nice yolundan yürüyerek devam edip bu kasabaya geliyorsunuz. Neden Nice yolu ismini vermişler? Çünkü Nietzsche'de 1880'lerde Ez'de yaşamış ve böyle buyurdu Zerdüşt kitabını yazarken buradan ilham aldığı da söyleniyor. Şimdi tepede bir botanik bahçesi var. Onu görmeye doğru gidiyoruz ama merdivenlerden çıktıktan sonra yolları artık size göstereyim. Beni değil burayı görün. Bunları görerek çıkıyorsunuz. Her yer dükkan. İlk izlenim olarak söyleyeyim, Ez'in sokaklarında dolaşmak çok keyifli. Gerçekten bol bol video, fotoğraf çekeceğiniz görseller, keyifle içine girip çıkacağınız dükkanlar, gerek farklı lezzetler için, gerek hediyelik ya da sanat, tasarım ürünü almak için küçük küçük bir sürü dükkan var. Bütün bu merdivenli yollar boyunca. Şurada çok güzel raku seramikler var, göstereyim. Çok güzelsiniz. Şu tabelaların detaylarına bir bakar mısınız? Bir kere ortamı hiç bozmuyor ve bir bütünselliği var. Yani çok değişik materyallerle mutlaka çok güzel sanat ve tasarım dükkanları buluyorsunuz. İnanılmaz güzel. Mardin'deki baralar gibi. Tepedeki o manzaralı, egzotik bahçeye, botanik bahçesine çıkmak için merdivenlerle tırmanış. Zaten Ez'de gezmenin yolu hep ya yokuş yukarı yürüyeceksin ya merdiven çıkacaksın. Tepeye çıkınca aşağıda yerleşimi de görüyorsunuz, o köyün etrafını da. Daha geniş bir açıdan bütün her yer gözükmeye başlıyor. Şöyle de yürüyeyim. 8 euroya giriliyor. Muhteşem kaktüsler, sukulentler ve acayip bir peyzaj var. Ve daha önemlisi muhteşem bir manzara var aşağıda. Ve sabah erken ya da akşam üzeri burada olmak mantıklı gözüküyor. Özellikle mevsim itibariyle sıcak zamanda dolaşması zor olabilir. Böyle bir kaktüs sukulent dizaynı olan güzel bir peyzajla bir bahçede geziyorsunuz ve yukarıdan manzara çok güzel tabii ki. En üste kadar çıkacağım. Arada yürüyüş yolları var. Yukarıda insanlar manzarayı seyrediyorlar. Burada da bu arada bitkilerle ilgili hepsinin önünde bir plaka var ve küçük küçük bilgiler paylaşmışlar. Ya ben zaten çok seviyorum böyle bağda bahçede dolaşmayı. Bana göre okey yani 8 euro buraya verilir mi? Kesinlikle verilir. Saint-Jean Cap Ferrat Yarımadası ve Nice Körfezi'ni gören bir manzara burası. Şu suyun rengi. Yeni bir güne başladım bile. Yine Monaco ile Nice arasında aslında Ez köyünden yukarıdan baktığımızda bir yarımada görmüştük ve ben Saint-Jean Cap Ferrat Yarımadası ve Nice Körfezi'ne bakıyor demiştim. İşte o yarımadanın içine gelip şöyle bir dolaşmak istedim. Buradayız.
Böyle bir çepeçevre yürüyüş var. Buranın şöyle bir özelliği var. Burası bütün Fransa'da emlak değeri oldukça yüksek olan bölgelerden biri. Özellikle bu Côte d'Azur bölgesi için oldukça önemli. Şu anda liman tarafındayım. Arkada tekneleri. Böyle kendine has 2-3 katlı, panjurlu, kepenkli, böyle renkli panjur ve kepenkleri olan evler var. Sarı ve kiremit tonları kullanılmış. Arazi oldukça yeşil. Bütün bu yarımada boyunca güzel bir yürüyüş parkuru varmış. Bu yönüyle de öne çıkıyor. Az sayıda keyifli plajı. Ama buranın olayı ne? Avrupa'daki işte 20. yüzyılda aristokrat aileler, zengin aileler, yine birçok ünlü gelip burada ev sahibi olduğu için burası ünlü oluyor. Oldum olsun marinaları sevmişimdir. Hoşuma gidiyor. Fransız klasiğiyle güne başlamayalım mı? Başlayalım tabii diye düşünüyorum. Çayımızı içeceğiz, kruvasanımız. Burada dolaşmak insana ne veriyor? Böyle çok tatlı bir dinginliği, sakinliği var ve bir zarafeti var gibi. Yani hissini anlatmak çok kolay değil. Lüksü ve şeyi görüyorsun, o lüks hayatın izini ve ruhunu burada görüyorsun. Ama aynı zamanda çok sakin bir tatil kasabası gibi, bir dinlenme, huzur bulma yeri gibi. Ve yarımada etrafında dolaşırken de küçük küçük böyle farklı rotalarda birden koyla karşılaşıyorsun. Bir merdivenle inip orada denize girecek gibi ve civarlarında kafeler oluyor. Genel olarak çok keyifli buldum ama daha fazla görecek yerim olduğu için burada uzun vakit geçiremeyeceğim. Ama biraz daha vaktim olsaydı şöyle 2 saat daha biraz daha yürüyüş yapıp akşam üzeri belki limanda olabilirdim. Yani burada yazsa denize girmek için şahane, denize girerdim. Rahatlıkla birkaç saati geçirebilirdim. Yağmur bastırdı. Şemsiyeleri çekerken hava karardı. Yeni bir yere gelmiştim, Grass'a. Burası parfümün başkenti diyebileceğimiz bir yer. Fakat deli bir yağmur başladı. Herkes kaçıştı. Grasse gerçekten de tam anlamıyla dünyanın parfüm başkenti denebilecek bir yer. 16. yüzyıldan beri burada parfüm üretiliyor. Burası bir üretim merkezi. Bunun sebebi buranın iklimi, yani yasemin, gül, lavanta ve portakal çiçeği gibi birçok bitki burada cennet gibi bir ortamda yetişiyor. Yani Provence ikliminde. Grasse parfüm kültürüyle 2018 yılında UNESCO'nun somut olmayan miras listesinde alınmış. Burası gerçekten bir koku mirası yaşatan müze gibi. Fragonard, Gallimard, Molinard gibi birçok parfüm üretim merkezi aslında geçmişten bugüne nasıl parfüm ürettiklerini müzeleriyle gösteriyorlar ama aynı zamanda mağazalarından alışveriş de yapabiliyorsunuz. Günaydın Hayat Bana Güzelciler. Yeni bir gün ve ben yine Nice 25 dakika mesafede bir başka ortaçağ kasabasına geldim. Artık galiba anladınız, ben ortaçağ kasabalarını seviyorum. İsmini önce söyleyeyim, Saint-Paul-Vence. Burada da yine taş evler, birbirine yakın daracık sokaklar ve yine küçük dükkanlar, böyle galeriler, tasarım dükkanları, mağazalar. Matisse gibi, Chagall gibi, Picasso gibi insanlara ilham verdiği söylenen bir kasabanın içinde dolaşıyoruz. Hemen sağlı sollu sanat galerilerinin arasında yürüyorum. Dilim dönmüyor. Açım, ondan olabilir mi? Gideyim yemek yiyeyim. Saat 11.30. Kahvaltı mekanının manzarası. Önümdeki kahvaltıyı bir görün istedim ben. Çünkü ekmek var, tereyağı var, reçel var ve çayım var. Çok güzel, böyle dağ manzarası olan küçük bir evin üst katındayız. Sanat sokağındayız galiba. Ez'den en büyük farkı bu. Ez'de de vardı birkaç tane küçük galeri ama burası bayağı sanat sokağı ya. Gerçekten şeyi merak ediyorum. Mesela ben Datça'da yaşıyorum. Yakınımda 1 saat mesafede Marmaris var. Bodrum tarafı yine daha hareketlendi, evet biliyorum. İstanbul'da bile birçok semtte yer kalkıp şu kadar galeriyi, sanat ve tasarım dükkanını bir arada göremez. Burada küçük küçük mağazaları hep severim ben Avrupa'da. Zaten beni takip edenler videolardan bilirler. Burada o kadar güzelleri var ki inanılmaz, yani şu sokaklarda saatlerce takılıp vakit geçirip kendimi bunların hiçbirinden alamıyorum yani şu an. Bakarken bile yanından geçip gittiğim için üzülüyorum. Seramikler satıyor burada böyle.
Sabun dükkanının önünden geçtim. Nasıl güzel kokuyor sokak. Of. Labirent gibi sokaklar. Hadi gerisin geriye gidiyoruz. Böyle bir yerde konaklamak ister miydim diye şu anda düşünüyorum. Şöyle istemezdim. Çünkü çok fazla insan dolaşıyor sokaklarında ve çok hareket var. Bilmiyorum içeri ses gelir miydi? Ben çünkü uyurken böyle karanlığı ve sessizliği seviyorum. Dolayısıyla onu bir düşündüm. Ama bir yandan da çok tatlı sokakları ve dükkanları var. Çok güzel manzaraları var. Bu yönüyle de sevebilirdim. Yani gözümü açıp burada şöyle sokaklarda dolaşıp bir yerde oturup bir kahve çay içip falan. Kahve içip deyince benim aklıma ne geliyor tabii? Benim aklıma bir Türk kahvesi geliyor. Burada onu bulamayacağım için sonra hop diye çaya çeviriyorum cümleleri. Neyse bu detaylar benimle ilgili. Sizi hiç ilgilendirmiyor. Her bir dükkana girip çıkıyorum. Evet, sokaklarda dolaşırken bolca galeri görüyoruz ama aynı zamanda bu köyün bir de modern sanat müzesi varmış. Gerçekten bir sanat köyü demek için oldukça yeterli. Zaten sokaklara dolaşması çok keyifli. Yani çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Çok enteresan daracık sokaklar var. İyice daralıyor sonra bir anda başka bir sokağa açılıyorsunuz. Şimdi bir dağ köyündeyiz ama etrafımızda bir kale duvarları var. Kale duvarlarıyla çevrili bir ortaçağ köyü olması ne anlatıyor? Buranın savunma amaçlı yapıldığını anlatıyor bana. Şimdi şurada şöyle bir ağaçlar altında kafeteryası var. Hoş da görünüyor, bir bakacağım. Öğle saati mekanlar oldukça dolu. Etrafı çok güzel, yani dağlar, yeşillik ve civarda doğayla iç içe bir ortamdasınız. Tepelere kurulmuş evler ve bol bol yeşil. Genelde bu bölgede şunu söyleyeyim, evlerin arası bolca ağaçlarla doldurulmuş durumda. Böyle yaşayan büyük ağaçlar var. Sonradan peyzaj olsun diye dikilmemiş. Gerçekten çehresi oldukça yeşil. Bütün bölgenin öyle. Saint-Provence için şunu söyleyebilirim ki burası biraz Provence, biraz Côte d'Azur, işte biraz Alpler falan. Aslında bu bölgelerin kesişimi gibi mi demeliyiz, hepsinden biraz var mı demeliyiz bilmiyorum. Bu bölgelere dokunuyor çünkü burada Provence etkisi var. Yani daha pastoral bir hayatı civarda görebiliyorsunuz. Restoranlardaki yemek seçimlerinde çevrede yetişen ürünler, zeytinyağı, işte ne bileyim baharatlar vesaire. Biraz bütün o ruhu hem yemeklerinde hem manzaralarda ve ortamda alabiliyorsunuz. Yani sen Mayıs ayında kalk, Güney Fransa'ya gel. 3 gün boyunca hava böyle %75-65 yağmura dönsün. Söyleyeceklerim bu kadar. O kadar da şanssız değilizdir belki de. Gökyüzünde maviliği gördüysek, yağmur da durduysa bir umut var demektir. Yaşasın ki güneş yüzünü gösterdi. Neredeyiz peki? Nice'den çıktık, Cannes'a doğru gidiyoruz. Cannes'a doğru giderken arada bir yerde sahil kasabası bir yere geldik Antibes'i geçince. Hazır buradayken kahvaltı edelim dedik. Böyle küçük dükkanlar. Ondan sonra tatlı böyle çok güzel ağaçların olduğu, güzel perspektif olan yollar. Karşıda denizi ve limanı görüyorum. Deniz kıyısı olduğu mayolardan belli olsun. Cannes'ın sahiline geldim. 3 paralel sokak sizinle birlikte yürüyeceğim. Bu bir tanesi şu anda deniz kıyısı olan yer. Yani tekneleri de gördüğümüz ama böyle küçük dükkanların da olduğu, minik minik insanların yürüyüş yaptığı. Ben de ilk kez görüyorum, şimdi yürüyorum. Bunun iç tarafı upuzun bir alışveriş caddesi. Çok fazla sayıda hem dünya markası hem de burada ilk kez gördüğüm mağazalar vardı. Güzel, zevkli mağazalar var. Genel olarak zaten şu ana kadar yürüdüğüm kadarı ve gördüğüm kadarı böyle biraz üst segment bir his veriyor sana. Ama böyle keyifli, ona buna bakmak istiyorsun filan. Kafe ve restoranlar da yine ara sokaklarda ve caddeye paralelde var. Cannes'la ilgili aslında biraz şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Cannes deyince aklımıza ne geliyor? Film festivali geliyor. Uluslararası oldukça saygın ve bilinen bir film festivali. Başlangıcı 1946. Ama bu festivali yapma fikrinin ortaya çıkışı 1939. Buna sebep olan kişi ise Mussolini. Nasıl bir bağlantı diyeceksiniz? Mussolini dünyadaki ilk uluslararası film festivalini Venedik Film Festivali olarak başlatan kişi 1932'de.
Fakat tabii ki biliyoruz ki fikri, duruşu itibariyle tarafsız ve özgürce bir sanat ortamı yaratılmıyor ve ödül alan filmler daha çok onun fikrine yakın olanlar oluyor. Bunun üzerine özgür ve bağımsız filmlerini yayınlayamayıp bundan şikayetçi olanlar, daha özgürlükçü bir sanat ortamı ve sinema ortamı isteyenler bir anlamda aslında hareketleniyor ve bir Fransız Cannes'da başka bir film festivali yapmaya karar veriyor. Bunun açılışını 1939'da yapmak isterken İkinci Dünya Savaşı ortaya çıkıyor ve savaş dolayısıyla 1946'da ilk kez festivalin ilki yapılmış oluyor. Dolayısıyla Cannes Film Festivali'nin başlama sebebi Mussolini'nin ta kendisidir. Onun faşist ve baskıcı diktatör yaklaşımıdır ve onu bir sinema festivali ortamına taşıması ve bağımsız sinema ve sanat ortamını baltalıyor olması. Yani bağımsızlık ve özgürlük adına başlamış bir film festivali bugün hala çok saygın bir şekilde devam ediyor. Cannes Film Festivali hazırlıkları başlamış. Aslında kırmızı halıyı orada serili bırakıyorlarmış ki turistler gidip üzerinde fotoğraf çektirsin. Ben de tam bir turist gibi davranıp size fotoğraf çektirecektim ama kaldırmışlar hazırlık yüzünden herhalde. Şimdi Cannes'ın eski merkezine doğru gidiyoruz. Old Town denen tarafa doğru gidiyoruz. Etrafta böyle küçük trenler dolaşıyor. Onlar Cannes'ın içinde böyle çok yürümeden etrafı görmek isteyenler için tur yaptırıyordur diye düşünüyorum. Bu arada kırmızı halı olsaydı size şöyle üzerinde bir fotoğraf çektirecektim. Normalde turistik olarak o kırmızı halının serili bırakıldığını biliyordum ama ben denk gelemedim. Cannes Film Festivali dışında burada ilginç ne var diye baktığımda demir maskeli adamın burada Cannes açıklarında tekneyle gidilen bir adada hapis yattığını öğrendim. Hatta hapis yattığı hücrenin tekneyle gidilip ziyaret edilebildiği bilgisi de var ama ben onu yapamam şu anda. Ama meraklısı buraya gelirse aklınızda bulunsun. Kim peki bu demir maskeli adam? Aslında 17. yüzyılda yaşamış, 34 yıl boyunca hapis yatmış, ilk kez Paris'te tutuklanmış, buradaki adada yatmak dışında Bastide'de de hapis yatmış. Yüzü hep demir bir maskeyle örtülü, kimliği saklanan, yüzünün kimsenin görmediği bir karakter. Peki suçu neydi, kimdi diye bakıldığında çeşitli şeyler rivayet ediliyor. Kral 14. Louis'nin ikiz kardeşi olduğu en yüksek söylenenlerden ama İtalyan üst düzey bir devlet adamı ya da çok büyük devlet sırrı bilen bir hizmetli falan gibi birçok rivayetler var. Her neyse ama günün sonunda baktığınızda çok enteresan bir karakter. Hatta sinema dünyası da bundan nasibini almış. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı bir filmde çekilmiş. Güncel başka da bir film var mı ben bilmiyorum. Meraklısı bakabilir. Böyle de bir bilgi var Cannes'la ilgili. Bu arada yavaş yavaş parktan doğru yürüyorum ve saat kulesini ve kaleyi gördüm. Evet, belli ki böyle tepeye doğru tırmanacağız. Yani biraz kondisyon, biraz kas gücü, dar ve dolambaçlı sokaklardan bir ortaçağ kenti görecek miyiz diye merak ediyorum. Cannes yazıyor burada kocaman. Şehrin manzarasına bakalım. Şehir bu yazıyı izlerken buradan şehir nasıl izleniyor? Demir maskeli adamın yattığı ada şu uzaktaki kara adaymış. Şu yer mi? Burada Cannes'ın Barlar Sokağı gibi bir şey herhalde. Akşama hazırlık yavaş yavaş. Bu sahilin iki üst paraleli. Böyle bir sürü mekan var yol boyunca. Bu Eskişehir ilk kurulduğu yerden aşağıya indik ve yavaş yavaş güzel bir akşam güneşiyle hem mekanlara bakıyorum hem limana bakıyorum. Aslında Cannes için ne diyebiliriz diye düşündüm. Côte d'Azur'un böyle havalı çocuğu desek mi? Dersin çünkü mekanlar sana o duyguyu veriyor, mağazalar sana o duyguyu veriyor, tekneler o duyguyu veriyor. Festival evet zaten buranın markası ve o duyguyu veriyor. Dolayısıyla bunu diyebiliriz diye düşünüyorum. Nedir peki Côte d'Azur? Mavi kıyı anlamına geliyor. Yani Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan bölgesine Côte d'Azur deniyor ve Cannes da onlardan bir tanesi.
Mekanlarda da iyi seçmek lazım aslında genel olarak. Referanslı, iyi puanlı, gerçekten yorumlarına bakarak. Çünkü turistik bir yerde dolaştığınızda sadece dekorasyon ya da işte vesaire buna kapılıp oturabilirsiniz ama yediğiniz yemek sizin ağzınıza güzel bir lezzet bırakacak mı? Ödediğiniz paraya değecek ve hafızanıza yer edecek mi? Bunu anlamanın yolu referansı aramak aslında. O yüzden buna da bir dikkat edin. Her yer çok havalı görünebilir gözünüze ama bazen küçücük bir yerde müthiş bir lezzet ve çok güzel bir enerji yakalayabilirsiniz. Saint-Tropez'i de göreyim diye Nice'ten 2 saat neredeyse, hatta biraz fazla yol geldik. Son 10 kilometrede 46 dakika gösteriyor. Dur kalk dur kalk ve saat şu anda 6.30 olmak üzere. Sanıyorum biz hedefe vardığımızda, yani o hala balıkçı kasabası ama aynı zamanda işte Hollywood yıldızlarının işte uğrak yeri, popüler noktası, ünlü olan Saint-Tropez'i göremeden hava kararacak diye korkuyorum. Gün tam olarak bitmeden akşam üzeri saatleri, saat hatta şu anda 7'yi biraz geçiyor. Saint-Tropez'e vardım. Varır varmaz arabayı park ettik ve hemen bu portun olduğu yere geldik. Bu marina desem, liman desem arada bir şeydeyim şu anda. Küçük küçük tekneler de var. Süper motor yatlar da var, yelkenler de var, gezi tekneleri de var. Biraz yürüyelim. Şimdi böyle bir yürüyüş yolu var. Birilerinin ev apartmanı. Şimdi ne görüyorum bir bakışta? 3 katlı aşağı yukarı böyle pastel, sarı ya da yavru ağzı tonlarda boyanmış evler. Yeşil, ahşap, panjurlu pencereler. Altında dükkanlar. Bunların hepsi limana bakıyorlar. Saint-Tropez deyince benim aklıma hep film geliyor, filmler geliyor ve Brigitte Bardot geliyor. Bilmiyorum sizin aklınıza ne geliyor. Ama diğer taraftan buranın böyle küçük bir balıkçı kasabası olması döneminde bütün o starları, yıldızları, bütün o bakir Akdeniz kasabası haliyle çekmiş sanıyorum. Bugün peki ne var dersek, evet hala lüksle falan anılıyor olsa da şu tekneleri saymazsak bu tarafı gayet küçük bir kasaba görüntüsünde, onu söyleyebilirim. Bir Cannes gibi değil mesela. Böyle Cannes gibi böyle şatafat ve gösteriş gibi durmuyor. İlginç bir enerjisi var. Şu ana kadarki ilk izlenim yani. Şimdi burada biraz Türkiye'nin de Ege Akdeniz hattındaki küçük turistik yerlerde olacak gibi mağazalar da var. Fendi'den Rolex'e, Valentino'dan bilmem neye, Balenciaga'ya çeşitli markaları da görüyorum ama o markaları böyle 2 katlı, minik minik 3 katlı evlerin içinde görmek de buranın ruhuyla birleştiğini gösteriyor bu arada. Böyle İtalya gibi yine burada da bak, zeytinler, motorlar, o panjurlu pencerelerle birlikte evler. Böyle pasajlar var bakın şuradaki gibi. Bakayım pasajda dükkan ne var diye merak ettim. Şöyle bir yürüyeyim. Ha, bildiğimiz pasaj yani. Limandaki ilk enerjiyi, bir arka sokağındaki çarşı pazar durumunu sizinle paylaşmak için biraz hızlandırılmış Saint-Tropez turu yapmaya çalışıyorum. Bu lüks mağazalar o kasabanın farklı bir ruhu olduğunu anlatıyor ama aynı zamanda ortada bir halk tipi park da var yani. İnanılmaz bir zıtlık. Her şey bir arada. Şimdi Saint-Tropez'in hızlandırılmış turu, arka sokaklar, paralel sokaklar, limandaki süper yatlar, üst segment markalar ama o balıkçı kasabasının pastel tonlu panjurlu evleri derken bütün bunların sentezi şu: balıkçı kasabası ruhuna jet set bir dokunuş var burada gibi. Hem çok minimaliz, tatlıyız ama aynı zamanda uçuyoruz buralarda gibi. Ne diyeceğimi bilemediğim gibi. Bütün herkes limanda oturmuş, mekanlar o kadar kalabalık ki tıka basa yani. Çok güzel, keyifli bir gün batımı güneşiyle birlikte burada oturmak güzel. O yüzden de bence işin en keyifli saatinde gelmişiz ve bu saate yapılacak en iyi şeyi zaten insanlar da yapıyorlar gördüğünüz gibi. Her şey lüks mü? Makul bir şey yok mu? Bak böyle şeyler de var. Biraz daha street food gibi, sokak yemeği gibi.
Böyle 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 geliyor. Böyle böyle de devam ediyor. Bu da Saint-Tropez'in diğer tarafı, diğer seçenekleri. Aslına bakılırsa bir şekilde kendinize göre bir şey bulursunuz demek bu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İlgi duyacaklarla, merak edenlerle lütfen paylaşın. Bu arada beğenirseniz ve hype'a tıklarsanız video başkalarının önüne de düşecek. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir başka rotada umarım görüşürüz. Hoşça kalın.